Santorini ile bağlamak lazım. Santorini. Evet. Ne oluyor bu Santorini'de? Kenan Hocam, ne oluyor bu Santorini'de? Ya Santorini'de önemli bir deprem fırtınası var. Bu şimdi 28 Ocak'ta başladı. Fakat bunun öncesinde de zaten depremler oluyordu orada. Yani orası bir Ege'de, Ege'nin deformasyonundan birazcık bahsetmiştik. Şimdi Ege gerildiği için o bölgede de bir gerilmeden kaynaklı olarak faylar var. Fakat aynı zamanda Ege'de şöyle bir durum var. Demin bir şey anlatmıştım size, hani kıta dalıyor dedim. Değil mi? Şimdi bu Afrika levhası aşağıya doğru daldığında üzerindeki basınç nedeniyle oldukça ısınıyor ve kısmi ergime oluşuyor ve orada volkanik bir kuşak oluşuyor. Biz buna volkanik yağ diyoruz. Bütün dalma batma zonlarında vardır bu. Olur diyorsunuz. Olur bu. Şimdi bu bizim Ege'mizde özellikle bu Mora Yarımadası'ndan başlayıp Bodrum'a doğru uzanan Santorini adası ortada bir yerlerde bir kuşak, böyle bir yay. Biz ona Ege yayı diyoruz. Ege volkanik yayı diyoruz ya da magmatik yayı diyoruz. Çünkü altında kütleler var, magma kütleleri var. Şimdi burada tabii burası bir levha sınırından kaynaklı olarak oluşan bir volkanik kuşak olduğu için şunu söylemek lazım. Levha sınır, dalıp batan levha sınırlarının volkanizma ile tektonizma örtüşür. Mesela örnek veririm. Pasifik çevresinde Pasifik levhası bütün bu Amerika'nın ve hocam neresi oluyor? Japonya, Amerika, Kuril Adaları, sonra Alaska. Alaska, Rusya'nın Kamçatka tarafı. Ondan sonra geliyoruz bizim bu Güney Amerika kıyıları falan filan, Endonezya vesaire, böyle aşağıya doğru hareket ediyor. O yüzden biz Pasifik'te çok fazla volkanik kuşak görürüz ve devasa depremler olur. Japonya'daki 9 gibi. Evet. Değil mi? Şimdi biz oraya Pasifik ateş çemberi deriz. Bizim de küçük bir ateş çemberimiz var Ege'de. Ege'de. Şimdi bu ateş çemberimiz, yani dediğim gibi burada da dalan levha, Afrika ya da Nubya levhası dalıyor. O ateş çemberi oluşuyor. Şimdi bu ateş çemberinde volkanizma oluyor, sıklıkla oluyor. Ama bizim tabii insan hayatının ömrü içerisinde düşündüğümüzde jeolojik anlamda sıklık dediğimiz, mesela 1650 yılında volkanizma olmuş Santorini'de, daha doğrusu Santorini'nin kuzeyindeki Kolombo denizaltı volkanında. Ve ondan önce de tesadüf milattan önce 1600'de olmuş. Santorini bir volkanik dağ mı? Santorini kendi başına bir volkanik aslında dağ, fakat Santorini çökmüş, bir kaldera oluşmuş. Santorini yay şekillidir. Bu yay şekilli olmasının sebebi şudur: çok büyük bir koni aslında. Fakat bu koninin altında magma yukarı çıktı ya, aşağıdaki magma haznesi boşalıyor. Yukarı aktığı için. Ondan sonra o kütle kendini taşıyamıyor ve çöküyor. Onun ortasında küçük bir koni hala durur. Ama o kendisi, Santorini adasının kendisi, aslına bakarsanız daha doğrusu bir kalderadan oluşuyor. Santorini'nin çevresindeki deniz, o kalderanın kenarları da Santorini adası. Şu anda o kalderanın içi zaten su dolu değil mi? Tabii ki aynen öyle. Ege Denizi. Bravo. Büyük ölçüde su dolu. Ege Denizi dolu. Yani aslında insanların o gemilerle yolculuk yaptığı Aynen. yerle volkan dağının Aslında ağzı. siz kraterin kenarlarını görüyorsunuz. Santorini kraterin kenarları. Yani Santorini adası. Onun kuzeyinde bu Kolombo var. Kolombo volkanı. Şu denizin altındaki. Denizin altında kalıyor bu. Bu da zamanla büyük ihtimalle volkanizma arttıkça, magma, oradan çıkan magma miktarı vesaire, lavlar aktıkça o da büyük ihtimalle yüzeye çıkacak. Yeni bir ada. Yeni bir ada olacak. Ege ve Türkiye arasında yeni bir kriz. Bu çok sonra olacak yani. Bugün Yunanistan'da, olmayacak ama. Türkiye Şimdi şunu söyleyelim. Şimdi 1650 yılında volkanizma oldu dedik ya. Bu volkanizma öncesinde 1649'da depremler başlıyor. Bayağı bir deprem oluyor. Şu an 28 Kaçtı hocam? 1649 yılında, bir yıl önce. Yani 2 yıl boyunca, çünkü 1650 yılında volkanizma Ekim ayında galiba, ya Eylül ya Ekim ayında gerçekleşiyor. Santorini için mi? Santorini için değil, Kolombo için. Kolombo için. Şimdi bu dolayısıyla 2 yıllık bir süre birçok deprem oluyor. Bu depremler yani 2 yıl boyunca, yaklaşık 1649'un başından 1650'nin sonuna kadar. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu şu anlama gelmiyor. Bu depremler sonucunda illaki buradan bir volkan çıkacak. Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Aslında jeoloji bilimi bilmiyor bunu. Ama ihtimal var. Niye bu konuşuluyor peki bu kadar? Yani Çünkü ihtimal var. Altında bir magma haznesi var. ya hafta içerisinde öyle konuşuldu ki sanki Santorini hemen patlayabilir. Kolombo orada bir an önce lav saçabilir gibi. Patlayabilir ama patlasa da bu bir denizaltı volkanı ve geçmişe bakmamız lazım. Şimdi bizim jeolojide çok güzel yer bilimleri şöyle bir laf var. Bunu bizim atalarımız söylemiş, jeolojinin ataları. Demişler ki
günümüz geçmişin, geçmiş de günümüzün anahtarıdır. Jeoloji de öyledir. Ben onun için geçmiş olaylara bakmaya çalışıyorum. Geçmiş olaya baktığımızda Colombo volkanı patladığında belli bir miktar tüf, yani küller havaya yayılmış. Ve bu küller belli bir alana yayılmış. Yani şöyle Güney Ege adalarına hissedilmiş bu küller. Fakat volkanizma genelde anladığım kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla piroklastik akıntılar şeklinde olmuş. Yani denizin içerisine akmış lavlar. Evet. Bunun sonunda da bir tsunami oluşmuş. Ve bu tsunami'nin etkilediği adalar veya yerler Yunan adaları. Şimdi benzer bir aktivite olsa dahi tabii ki Yunanistan'ın bu anlamda önlem alması güzel bir konu. Fakat burada tekrar söylüyorum, bu illaki aynısı olacak diye bir şey demiyoruz tabii ki. Fakat burada bir felaket senaryosu çizmeye için bir nedenimiz yok. Çünkü bu volkan bizim süper volkan dediğimiz bir volkan değil. Süper volkan dediğimiz bazı volkanlar var. Bunlar gerçekten patlarlarsa felaket senaryosu. Mesela şöyle Bu öyle bir volkan değil. şöyle yani. bir bilgi üzerine çok fazla yazıldı, çizildi Şerif Hocam. Bu Santorini'nin en son ne zaman patladığına dair tam bir tarihi kayıt olmadığı ama Mısır'da ve Çin kaynaklarında bunlarla alakalı kayıtların oldu. Mesela Mısır'da bir volkanda bir patlama sesinin duyulduğuna dair alınan kayıtlar. Hani sizinle bu kayıtlar üzerine konuşmuştuk ya, ondan dolayı sordum size. Diğer tarafta Çin'de de aynı süre zarfı içerisinde mesela güneşin uzun süre görülmediğine dair bazı olabilir, kayıtların bu olabilir. olduğu. Doğru ama bakın şimdi biz neyi konuşuyoruz? Burada bir hareketlikten, daha bu hareketlik ilk konuşulur konuşulmaz bunun bir deprem fırtınası olup olmadığı, deprem fırtınasının kökenini de hemen bir volkanik etkiye bağlayarak ve volkanik bir patlamanın olacağı söylendi. Kesin Şimdi konuşulamaz. biz sismolojide bazı bilgileri çok rahatlıkla ayırt ederiz. Bir kere deprem fırtınası şu demek: bir bölgede, dar bir bölgede kısa zamanda oldukça fazla sayıda depremlerin olup bu depremlerin zaman içerisinde sayılarının artarak ve belirli bir doygunluğa eriştikten sonra bunun zamanla sönmesidir. Bunun bir izlenmesi lazım. Ama açıklama yapıldığı zaman daha henüz bu deprem kayıtları görülmedi ki. Biz sismologlar bir depremin tektonik kökenli mi yoksa volkanik kökenli mi olduğunu bile ayırt ederiz. Deprem fırtınalarının 3 kaynağı vardır. Bir tanesi tektoniktir, bir tanesi volkan mağma sokulumudur, yani volkanik kaynaklıdır. Asıl üçüncüsü de hidrotermal suların bu boşluklara girerek boşluk suyu basıncını artırması ve bunların hareketi sonucu orada oluşan depremlerdir. Nitekim bizde böyle bir panik havasından sonra asıl bu işin ölçümünü yapan Yunan bilim adamları ve benim de görüşüm oydu. Bu volkanizmadan daha çok bunun tektonik veya hidrotermal kökenli olabileceği ve ancak bunun için o deprem kayıtlarının mutlaka analiz edilmesi, deprem kayıtlardan depremin lokasyonlarının, yani yerlerinin iyi bilinip odak mekanizma çözümlerinin elde edilmesi ve de en önemlisi bir volkanik aktivite varsa tek çözüm sismik tomografi dediğimiz mağmanın sokulumunu 3 boyutlu olarak lazım. inceleyecek çalışmaların sonuçlarına bakılması ya da bu sonuçların yeniden hesaplanarak elde edilmesi. Marmara'nın ilk deprem tomografisini yapan araştırmacıyım. Şimdi burada bir mağma sokulumu varsa, yani bir sıvı varsa, bunu en iyi deprem tomografisi belirler. Doğru. Şimdi bu bölgeyle ilgili bu spekülasyonlar üzerine baktığımda yapılmış bir takım çalışmalar var. 2010 bir sismik tomografi sonucu var. 2020 ve 21'de hem makale hem tez var. 2010'daki makalede mağmanın henüz yeryüzüne, yani adanın yüzeyine yakınlığı 6-7 kilometre. Daha çok derinde mağma. 2020'de ise daha 4 kilometre bir yükseklik farkı var. Yani derinliği 4 kilometre. Böyle bir sokulumun bu kadar kısa sürede bir mağma patlamasına, bir volkanik patlama yapmasına henüz İmkan yok diyorsun. Artı oradaki yine bu söylediğiniz tarihlerle ilgili yapılmış bir sürü çalışma var. Bu çalışmalarda oradaki volkanik patlamanın yaklaşık 2000 yılda bir tekrar ettiği, henüz daha 1600 yılında olan bir volkanik patlamanın tekrar aynı şiddette olabilmesi için daha çok zaman olduğu ama oluşacak depremlerin
meydana getireceği hasarlar nedeniyle insanlar yaralanmasın, ölmesin diye bir Yunan hükümeti acil durum ilan etti. Ama bizim Ege'de böyle bir acil durum ilan etmemiz gerekecek bir Şeye tehlike bakıyorum. yok. Mesela son 7 gün içerisinde gerçekleşen depremlerle alakalı grafiğe bakıyorum. O grafikte mesela bugün 4.7 ama hafta içerisinde 5'in biraz daha üzerinde 5.3. depremler 5.3'e kadar 5.2. çıktı. Şimdi genel itibariyle bir düşüş ivmesi de var. Bu o deprem fırtınası dediğimiz durumda mesela bu düşüş artık bu işin yavaş yavaş sönümleneceği anlamına mı gelir, yoksa bu bir yanıltabilir de? Yok, yanıltabilir, şöyle yanıltabilir. Zaman zaman böyle bir eğri çizebilir ama bakın burası 2011-12 yılında 14 ay süren bir deprem etkinliğine, yani deprem fırtınasına karşı karşıya kalmış. Şimdi benim 14 ay. doktoram deprem oluş düzenleridir. Bazen sismoloji dışında böyle depremleri çok iyi analiz etmezseniz çok yanlış yorumlara gidersiniz. Ve şunu da söyleyeyim, yapısal anlamda da hocam uzaklık azalım ilişkilerini kullanır. İnşaat mühendisleri bir depremin kaynağından ne kadar uzakta şiddeti, hasarını belirleyecek parametre denklemler kullanır. Nereye kadar etkiliyor hocam? Ya şöyle, deprem sizi 250 kilometre ötede de sarsabilir ama yıkmaz. Şimdi onun için şöyle bir şey söylemek lazım. Yine Yunanlı araştırmacılar, orada çok fazla fay var. Buradaki bir deprem fırtınasının 6,2 ve 7,3 arasında bir deprem üretebileceğini, düşük bir olasılık bile olsa böyle bir olasılığın olduğunu öngörüyorlar. Diyelim ki 7,2 büyüklüğünde bir deprem oldu orada. İzmir 250 kilometre ötede, Muğla şehir merkezi 180 kilometre ötede. Bir getirelim arkadaşlar, şu İzmir'in de fay haritası vardı. Yapısal olarak Şimdi oralarda çok büyük bir hasar olmaz. Asıl meseleye geliyoruz. Biz niye korkuyoruz o zaman? Şöyle korkuyoruz. Şimdi bakın, bilgisizlik korkuyu doğurur. Hazırlıksızlık korkuyu doğurur. Biz niye baştan beri ben size aynı şeyi söylemeye çalışıyorum? Şimdi biz afet bilincinde ben ne dedim? Zihinsel dirençlilik gerekiyor dedim. Biz bilgileri uzmanların yaptığı çalışmalara bakarak değerlendirsek bu korku belki oluşmayacak. Ama hiçbir çalışma yapmadan biz topluma çıkıp bir akademisyen sorumluluğuyla çok da bağdaşmayan şekilde kendi öngörülerimizi sanki kesin bilimsel kanıtlarmış gibi korkutucu bir üslupla söylediğimizde ortalığın bir mahvolacağı ve bizler hep enkazın altında kalacağımızı, bakın demin konuştuğumuz mesele şeydi aslında. Depreme dayanıklı konutlar, yeni konutların sahipleri bile oturdukları binaya güvenmediği için yeniden analiz için belediyeye, inşaat mühendisleri odalarına ve üniversitelere başvurdular. İşte bu güvensizlik, yani bizim her şeye güvensizliğimiz korkuyu doğuruyor ve bu korkuyu kullanan bazı uzmanlarımız da bunun maalesef yayılmasına Olanak katkı sağlıyor.